Üç felaketten de sağ çıktıktan sonra Viola Jessop Bayan Batmaz olarak tanımlanacaktı. Viola Jessop doğduğu andan itibaren hayatta kalmak için mücadele eden biri olduğunu açıktı. Ebeveynlerin 9 çocuğundan sadece 6'sı bebeklik döneminden çıkmayı başardı. Violet bunların ilkiydi. Çocukken tüberküloze yakalandı ve doktorlar bu hastalığın onu öldüreceğini beklerken o hastalığı atlattı. Bu nedenle tüm zamanların en ünlü okyanusu felaketlerinden biri olan Titanic'in batmasından da sağ çıkmasının şaşırtıcı olmamalı. Sürpriz olabilecek şey Titanic'in iki kardeş gemisi olan Olympic ve Britaki'nin çarpışmalarından ve batmasından da kurtulmuş olmasıdır. 9'da Royal Mail Line'da 2 yıl hostes olarak çalıştıktan sonra Jessop Olympic'te bir işe girdi. Olympic zamanının en büyük sivil gemisi olan lüks bir gemiydi. 1911 sonbaharında Olympic, Southampton'daki limanını terk etti ve bir İngiliz savaş gemisi olan Hawke ile çarpıştı. Olimpiyatın neredeyse batışını yaşadıktan sonra Jessop'un transatlantik deniz yolculuklarına nokta koyacağını düşünebilir. Ancak sadece 7 ay sonra White Star Line ile işe geri döndü. Bu sefer kesinlikle batmaz dedikleri bir gemide iş bulmuştu. Jessop, Buzdağı ile ünlü karşılaşmadan 4 gün önce bir hostes olarak Titanic'e bindi. Anılarında kendilerine verilen talimatları anlamayan, İngilizce konuşmayanlara nasıl davranması gerektiğine örnek teşkil etmesi için güverteye çıkmasının emredildiğinden bahseder. Güverteye çıkmak emredildi diye yazdı. Sakin bir şekilde yolcular etrafta geziniyordu. Diğer hosteslerle birlikte bölmede durup çocuklarıyla birlikte filikalara bindirmeden önce kocalarına tutulan kadınları izledim. Bir süre sonra bir gemi zabiti diye kadınlara güvenli olduğunu göstermemiz için filikaya binmemizi emretti. İnsanların filikalara bindirilmesini izledi ve bir tanesi tek başına doldurdu. Filikanın birinde bir gece geçtikten sonra Jessop ve hayatta kalan diğer arkadaşları Carpe Diem tarafından kurtuldu. Viola Jessop Titanic'in tragedisine tanık olmasına ve geceyi dondurucu bir can kurtaran sandığında geçirmesine rağmen bir hostes olarak hizmet etmeye devam etti. 1916 Birinci Dünya Savaşı sırasında White Star Line gemilerinin bir kısmını hastane gemisine dönüştürdü. Bu dönüştürülmüş gemilerden biri Jessop'un İngiliz Kızıl Haçı için bir hostes olarak hizmet verdiği Britannic'ti. 21 Kasım sabahı Britannic'in gizemli bir patlama nedeniyle Ege Denizi'nde battı. İngiliz yetkilileri patlamanın ya bir torpido tarafından vurulduğuna ya da Alman kuvvetleri tarafından dikilmiş bir mayına çarptığına inansa da bilim adamları bugüne kadar patlamaya da neyin neden olduğunu konusunda kesin bir sonuca varamadılar. Anılarında can kurtaran sandalından sahneyi izlediğini anlattı. Okyanusun tıp dünyasının beyaz gururu başını biraz aşağı eğdi. Sonra biraz daha alçaldı ve daha da alçaldı diye hatırladı. Bütün güverte makineleri bir çocuk oyuncağı gibi denize düştü. Sonra korku dolu bir dalış yaptı. Kıçını yüzlerce metre havaya kaldırdı. Son bir kükremeyle derinlikte kayboldu. Britannic'in 57 dakikada battı. 30 kişi öldürdü ve neredeyse Jessop'un hayatını da alıyordu. Gemi batarken pervaneler hala dönüyordu ve altında can kurtaran sandallarını emmeye başladı. Jessop can kurtaran sandalında güvenli bir yer atladı. Ancak bu sırada bir kafa travması geçirdi. Suya atladım ama kafama çarpan geminin omurgasının altına çekildim diyerek olayı anılarını anlattı. Kaçtım ama yıllar sonra aşırısı baş ağrısı şikayetleriyle doktoruma gittiğimde bir zamanlar kafamda bir kırık meydana geldiğini öğrendim. Bir batmaya yakın ve iki gerçek batma olayından kurtulduktan sonra çoğu kişi Viola Jessop'un denizdeki hayatından emekli olmasını bekliyordu. Ancak kısa bir süre sonra 1920'de White Star Line'a ve daha sonra Red Star Line için çalışmaya geri döndü. Denizcilik kariyerinin geri kalanında Wiley dünya çapında 2 deniz yolculuğunu tamamlayacak ve kısa ömürlü bir evliliğe sahip olacak ve ardından 83 yaşında vefat etti. Great Asfalt'e taşınacaktı.